Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte gram altın, ons altın, gram gümüş, ons gümüş, euro TL ve sterlin TL'yi değerlendireceğiz. Bizler için önemli kritik seviyeleri sizlerle birlikte burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Analizimize önce gram altında başlayalım. Daha sonra gram gümüş, ons altın, euro, ons gümüş ve dolar ons altın şeklinde devam edelim. Evet sevgili dostlarım, gram altına baktığımız zaman haftayı 800 lira civarında kapatan bir gram altın ilerleyen süreçte bizler için kritik destek ve direnç bölgesinde hangi seviyeleri gösterebilir? Bunları sizlerle birlikte burada bulmaya çalışalım. Öncelikle gram altında bizler için artık 776 seviyesi önemli destek olmuş durumunda arkadaşlar. Bu bölgeyi sizlerle birlikte destek şeklinde takip edeceğiz. Bu hafta itibariyle yukarıda direnç gösterecek bölge bizler için 818 direnç bölgesi. Gram altında takip edilecek en büyük, en önemli direnç bölgesi. Yatırım tavsiyesi olmadan takip edeceğimiz bölge diyelim arkadaşlar. 818 bölgesinin önemi, buranın kırılması durumunda arkadaşlar bizler için gram altında 885 TL civarına doğru giden bir gram altın izleme olanağını bize sunacak olmasıdır. O yüzden 818 dolar TL kuruyla birlikte takip edeceğimiz önemli seviye. Dolar TL kurunda da bizlere 14.07 bölgesi önemli direnç gösterecek bölge. Çünkü bunun gram altına da ons altınla alakalı olarak etkisi yükseliş yönünde etkisi olacağı düşüncesindeyim. Ons altın tarafına gene bakacak olursak ons altında bizler için 1778 bölgesi önemli olacak. Orada 1778'i dolar tarafında da 14.07 bölgesini sıkı bir şekilde gram altıncıların takip etmesinde fayda var. Bu iki bileşenin birbirine bölünüp çarpılmasıyla birlikte gram altın fiyatına olan etkisi de zaten ortaya çıkmakta. 776 desteğinin önemi, burası ayrıca bir stop bölgesi olarak da gram altıncılar tarafından kullanılabilir. Yukarıdaki 818 776 bir bant aralığı 776'yı 818 776 bir bant aralığı 818'i yukarıya kırmasıyla birlikte de 885 direncine doğru gram altında yukarı yönlü hareketler bu hafta izleyebiliriz arkadaşlar. Evet, gram gümüş tarafına da hemen bakalım. Gram gümüş takip eden arkadaşlar için gene önemli seviyelerimiz var. 9.98 civarlarından bir haftalık kapanış gram gümüş tarafında oldu. Gram gümüşte takip edilecek en önemli destek bölgesi bizler için önemli sayılabilecek bir yer, bir seviye. Evet, burada da gene gördüğünüz gibi dolar ve gram altın grafiğiyle eşdeğer bir gram gümüş grafiği sizlerle birlikte zaten izliyoruz. Burada 9.67 seviyesi bizler için önemli. Gram gümüşteki arkadaşlar 9.67 önemli desteğini takipte kalacaklar. Bu destek üzerinde kalındıkça burada da 10-18 bölgesi önemli bir direnç alanı olarak gözükmekte arkadaşlar. Hareketler 9.67-10.18 aralığında sıkışmış durumda. Bunu 10-18 üzerine kırabilir. Yukarı yönlü hareketlerini de gram gümüş sürdürebilir ise arkadaşlar gram gümüşte de 11 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bizler için takip edeceğimiz en önemli stop bölgesi 9.67 stop bölgesi. Çünkü 9.67 altında kapanışlar başlarsa o zaman gram gümüşünde seyri değişir ve aşağı yönlü 9.35 seviyesine doğru gram gümüşte hareketler görebiliriz. Fakat bugün itibariyle kapanışlara baktığımızda 9.98 civarlarında bir kapanış geldi. Bu hafta itibariyle de 10.18 direnci takibimizde olacak. Bu direnç yukarı yönlü kırılabilir. Gram gümüşte kapanışları getirebilir ise o zaman yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolar bazlı olarak gene gram gümüşteki arkadaşlar da 14.07 bölgesini takipte kalacaklar. Bu bölge kırılır ise gram gümüşte de aynı gram altındaki gibi yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.
Ons altın takip eden arkadaşlar için Fed'in son yaptığı açıklamalar gene önemli. Bu Fed'in son yapmış olduğu açıklamalar ve baskılar neticesinde ons altında 1830 dolarlar seviyesinde aşağı yönlü hareket izledik arkadaşlar. Şuradaki alan bizler için artık ons altında da bir sıkışma bölgesi olarak göze çarpıyor. Ons altın özellikle takip eden arkadaşlar için bu Fed'in baskısı altının yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdikçe Fed'in basmış olduğu fazla paraların karşılığında biliyorsunuz ABD doları bir rezerv para karşılığında gösterebilecek bir altın miktarı olması lazım. Benim düşüncelerime göre Fed'in altına bu kadar baskı yapmasındaki sebep bastığı paralar üzerinde bir karşılık olarak gösterecek altın miktarının yukarı çıkmasını istemediğinden dolayı. Fakat bu ileriki dönemlerde Fed'in faiz arttırımlarına başlamasıyla birlikte altındaki bu son durumda değişebilir arkadaşlar. Çünkü o zaman fazla basılan paralar ülkesine dönmeye başladıkça ons altın tarafında da ABD tarafının yukarı yönlü onsun baskılanması veya dolar tarafı bakımından da ons altının ucuz kalma durumları olabilir. Yani 2022 yılı içerisinde orta vadede ons altında ben tekrardan bir 2000 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönde hareket görüleceği kanaatindeyim. Bu hafta itibariyle baktığımızda 1797 dolar seviyesinde ons altında bir kapanış geldi. Artık ons altında bizler için 1778 bölgesi önemli bir bölge olarak takip edeceğimiz bölge. Direnç olarak 1816 bölgesi ve bant aralığı olarak da 1778-1816 bant aralıkları ons altında sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken alanlar şeklinde gözükmekte. Tekrardan yükselişin yukarı yönlü başlayabilmesi için bu hafta itibariyle gene ons altında bizler için 1816 dolar üzerinde kapanışlar yakalayabilmemiz şart arkadaşlar. Eğer ki bu 1816 dolarlar üzerinde bizler ons altında tekrardan bir yukarı yönlü hareketin başladığını görebilir isek o zaman ons altında bir 1880 denemesine doğru yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Fakat 1778 dediğim gibi önemli. Burası haber akışlarıyla tekrardan aşağı yönlü kırılır ise de o zaman ons altında yön 1754 dolarlar seviyesine doğru geri gelebilir. Dikkatle takip etmemiz gereken önemli seviyeler. Özellikle ons altında bulunan arkadaşların dikkatli bir şekilde bu seviyeleri takip etmesinde fayda var arkadaşlar. Hemen ons gümüşe de bakalım sizlerle birlikte. Ons gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar ons gümüş takip eden arkadaşlar için 22.68 altında bir kapanış geldi. 22.36 civarlarından haftayı gümüş ons kapattı. Gümüş ons da 21.43 bizler için hala önemli bir destek. Bu 21.43 desteğini ons gümüş takip eden arkadaşlar yakinen takipte kalması lazım. Çünkü 21.43 altına sarkmadıkça bizlerin takip ettiği seviye 24.70 civarındaki bulunan seviye hala ons altında gelebilir. Bu şekilde 21.43'ün önemi ons gümüş takip edenler için bir ayrı değer kazanmış durumda arkadaşlar. Buradaki hareket bu kuvvetli destek altına sarkmadığı müddetçe ons gümüş takip eden arkadaşlar dikkatli bir şekilde yukarıdaki ilk etapta 22.68 direnci üzerinde ons gümüşte bir kapanış gelebilecek mi bu hafta onu takipte kalsınlar. Fed'in yapmış olduğu açıklamalarla birlikte altın ve gümüş tarafında aşağı yönlü hareketler gördük. Fakat Mart ayına kadar Fed'de varlık alımlarında azaltma tamamen kesilecek şeklinde bir açıklama gelmedi. Bu da ilerleyen günler için gene onsta ve altın tarafında tekrardan bir canlanma şeklinde görülebilir. Verdiğim kritik destek rakamları önemlidir. Bu destek rakamlarını takipte kalalım. Bunların aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatlarda tekrardan aşağı yönlü bir hareket beklenebilir. Fakat kırılmadığı müddetçe henüz buralarda daha ümit bitti diyemeyiz. Orta vadede gene altın ve gümüş tarafına ons bazlı olarak bakacak olursak ben yukarı yönlü seyrin gram altında da anlattığım gibi
enflasyonist baskı ve doların güçlenmesinden kaynaklı olarak altın ve gümüş tarafının ucuz kalacağı, bu yönden de tekrardan bu altın ve gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin görüleceği yönündeki düşüncemi sabit tutuyorum ve koruyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Evet, Euro tarafına bakalım hemen. Euro TL'de neler olabilir? Euro Türk Lirası takip eden arkadaşlar içinse bu hafta itibariyle 15.76 civarlarından bir kapanış geldi. Euro takip eden arkadaşların dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken önemli destek seviyesi de burada aşağıda gördüğümüz 15.08 destek bölgesine çekilmiş durumda arkadaşlar. Burası ayrıyetten bir stop bölgesi olarak da kullanılabilecek bir bölge. Yukarıda artık direnç olarak 15.90 direnci mevcut. Euro'yu takip edenler özellikle 15.08-15.90 bantları arasında bir Euro takip edebilirler. Euro'da da Euro bölgesinde özellikle merkez bankalarının faiz arttırma kararlarıyla ilgili açıklamalar yakından takip edilecek. Euro bölgesinde de aynı ABD Merkez Bankası Fed'in yapmış olduğu gibi bir faiz arttırımlarına burada başlanır ise arkadaşlar, Euro'da da 15.90 seviyesi sert bir şekilde kırılabilir ve yukarıdaki 17.24 seviyesine doğru Euro TL'de de yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Gene takip edeceğimiz en önemli destek bölgesi 15.08 Euro'daki arkadaşların. Bu seviye üzerinde kalındıkça bant aralığı 15.90. 15.90 direnci de ilerleyen günlerde yukarı yönlü eğer kırılır ise bu sefer yeni bant aralığı 15.90 ve 17.24 seviyelerinden geçen bölge olacaktır. Euro TL takip eden arkadaşlar için. Hemen sterlin TL tarafına da bakalım. Sterlin bölgesini takip eden arkadaşlar için 18.90 civarlarından bir haftalık kapanış zaten sterlinde görmüş durumdayız arkadaşlar. Sterlinde de 18.30 bölgesi artık önemli bir destek konumuna geldi. Yukarıda 19 bölgesi önemli bir direnç bölgesi sterlinde. 18.30 ayrıca sterlinde takip edilmesi gereken önemli bir stop bölgesi olarak da alt taraftan geçiyor. Bu bölge üzerinde sterlin kurunun yukarı yönlü hareketlerine devam etmesiyle birlikte 19 direnci mevcut arkadaşlar. İngiltere Merkez Bankası da faiz arttırımlarına ufak ufak başlamaya devam ediyor. Başlıyor daha doğrusu diyelim. Sterlinde de bizim 19 seviyesi üzerinde kalışlarda takip edeceğimiz en önemli seviye sterlinin tekrardan 20 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketini başlatabilir arkadaşlar. O yüzden sterlindeki arkadaşların da dikkatli olması gereken bir hafta. Özellikle TL bacaklı kurlarla ilgili bu hafta dikkatli olunması gereken bir iki haftaya giriyoruz. Merkez Bankası'nın bizim taraftan alacağı atraksiyonlar önemli. Bu atraksiyonlar sonucu TL bacaklı kurlarda da yönün kırılım bölgeleri belli olacak. Kapanışlara, haftalık kapanışlar itibariyle baktığımız zaman güzel kapanışlar TL bacaklı kurlarda gözüktü. Bunlar da hareketin hala da yukarı yönlü kuvvetli bir seyir seyredebileceği şeklinde izlenebilir. Tabi TL bacaklı kurları takip ederken Merkez Bankası'nın yapacağı atraksiyonlar da unutulmamalı arkadaşlar. Bunlar da son dakika ekonomi haberleri olarak mutlaka takibinizde kalmalı diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım, bu hafta sizlerle birlikte altını, doları, gümüşü, Euro TL'yi ve sterlin TL'yi de değerlendirdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.